Selam, ben Siyah Zetsu. Bu videoda 50.000 aboneye özel çok merak ettiğiniz birkaç soru başta olmak üzere bazı sorularınıza cevap vereceğim. İyi seyirler. Öncelikle bu kanalı açarken amacım tamamen Naruto hakkında sohbet edebileceğim bir topluluk oluşturmak ve insanlara bu konuda daha doğru bilgi verip bazen de teori veya açıklandığı konsepti dışındaki videolarımla da insanların yüzüne hafif bir gülümseme katabilmekti. Ve bunu başardığımı görmek gerçekten çok mutluluk verici. Bir gün bu sayılara ulaşacağımı bilsem de bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. O yüzden yine videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan ve hatta beğenmeyenlere bile 50.000 kere teşekkür ederim. Şimdi de sorularınıza geçelim. Açıkçası kaç soru alacağımı planlamadım. Tamamen işleyişe göre gideceğim. Ayrıca bu soruları çoğunlukla Discord sunucumdaki insanlardan aldım. Sunucumuzun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyenler oradan gelebilir. İlk soru. Bir kere Susanoo açan birisi her zaman açabiliyorsa Kakashi tekrar mükemmel Susanoo açabilir mi? Bu soru bana kanalı açtığım ilk günden beri soruluyor neredeyse ve cevap vermekten de kaçındım. Çünkü çok basit ve gereksiz buldum. Yani vakit harcamak istemedim açıkçası. Ve gelelim cevaba. Hayır, açamaz arkadaşlar. Peki niye? Orada Susanoo'yu açan şey aslında Kakashi değildi. Kakashi'ye çakrasını ve gözlerini, artık ruhunu da diyebilirsiniz buna, veren Obito'ydu. Obito tekrar canlansa kullanabilir. Ama Kakashi bir Uchiha veya kendi gözleriyle Mangekyo Sharingan uyandırıp Susanoo açan birisi olmadığı için tekrar açamaz. Çünkü Susanoo'yu açan, Obito'nun Kakashi'ye ödünç verdiği çakrası, ruhu, iradesi, artık neyi derseniz oydu yani. Ve bu kısım aslında bir senaryo koruması denebilir. Yani seri zaten bitecek. Yazar hadi Kakashi'yi de biraz parlatalım. Böyle çok işlevsiz kaldı deyip yaptı bunu. Hani çok saçma ve zorlama olduğu ortada. Neymiş? Kamui ile öbür dünyadan gerçek dünyaya bağlanmış. Çakrasıyla gözlerini Kakashi'ye ödünç vermiş falan. Yok abicim, çok net senaryo koruması. O yüzden üzerine pek konuşmaya da gerek yok. İsmim neden Siyah Zetsu? Bu da çok soruluyor ve aslında güzel bir hikayesi var. Bildiğiniz gibi Siyah Zetsu, Naruto evreninde genellikle bize o an ne olduğunu anlatan ve doğru bilgiyi veren, bazı şeyleri açıklayan bir karakter. Mesela Itachi ile Sasuke karşılaşmasında Sasuke'nin Tsukuyomi'yi nasıl kırdığını, Itachi'nin Susanoo'sundaki yatay aynası ve Totsuka kılıcını falan açıklıyor. Ya da Naruto ve Sasuke'ye Hagoromo ve Hamura hakkında bilgi veriyor. Yani genel olarak bu karakter izleyicilere sürekli bir şeyler anlatıyor. Bu anlatılanlar da genelde yazarın kaleminden çıkmış şeyler olduğu için hem serideki seri hakkında en bilge kişi hem de en açıklayıcı kişi. Ve bu kanalda ben de izleyicilere bu evreni anlatan, açıklayan bir rolde olduğum için kanalın ismini Siyah Zetsu yapmaya karar verdim. Ayrıca akılda kalıcı bir isim. Bu arada Siyah Zetsu'yu da sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum desem yeridir. Bu da ayrı bir sorunun cevabıydı. Naruto'dan başka animelerin videosu veya teorisi gelecek mi? Ben hayatım boyunca hiçbir anime izlemedim. Sadece Naruto ve şu anda da Boruto izliyorum. Hatta Boruto'yu izlemiyorum bile. Sadece manga kanun bölümleri izliyorum. Geri kalanını mangadan takip ediyorum. O yüzden, yani bilmediğim için şu anlık başka bir animenin videosunu Naruto videoları kalibresinde çekmem imkansız. Ama gelecekte ne olur bilmiyorum tabi. Başka anime izlemeyi düşünüyor musun diye sorarsanız hiçbir ilgimi çekmiyor diyebilirim. Belki biraz troll ve komik göründüğü için One Punch Man izleyebilirim ama izlesem bile videosu gelir mi? Gelmez. Ki zaten kısacık seri. Kaç tane video çıkar ki? Ama dediğim gibi hiç belli olmuyor. Naruto'ya da arkadaş zoruyla başlamıştım zaten yıllar önce. Eğer yine böyle bir durum olursa o animeden de videolar gelebilir. Bu arada bu soruya benzer başka bir soruya da cevap vereyim. Boruto manga incelemeleri gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Bir kere mangayı videoda nasıl inceleyebilirim ki? Hani verdiğim tepkileri merak ettiğiniz için böyle bir video istiyorsanız, mangaları okurkenki tepkim şöyle. Sırf tepki vermiş olmak için de yapay tepkiler vermeyeyim bence. Okurken analiz ve teorilerimi merak ediyorsanız, onları da gerektiği yerde video olarak yapıyorum zaten. Böylece harcadığınız vakte karşılık daha dolu bilgiler sunabiliyorum.
Çünkü canlı yayında ya da doğal tepkiler verdiğim bir videoda çoğu şey aklıma gelmezdi büyük ihtimalle. O yüzden böyle bir video ya da yayınlar gelmez. Gelse de biraz kayda değer bir manga bölümü ise gelir. En gereksiz karakter kim? Naruto animesinde en saçma bulduğun şey nedir? Kesinlikle şu sahne. Hatta direkt şu karakter diyeceğim de linç yemek istemiyorum. Bu sahnenin amacını anlasam da amaca giden uygulamayı bir türlü anlayamıyorum. Yani ne olacağını düşündü ki? Naruto'da ben de seni seviyorum diyecek ve sarılacaklar, sonra da Sasuke'yi bırakacak falan mı? Ya da hadi öyle oldu diyelim, daha sonra ne olacak? Sasuke'yi büyük ihtimalle yakalayıp öldürürlerdi. Naruto da hem bu yüzden hem de tek taraflı sevdiği bir ilişkide belli bir süre sonra terk edileceği için iki farklı sebepten dolayı psikolojik hasar yiyecek. Adamın psikolojisi zaten gidik ki bu yolda tutmadı. Peki tutmayınca ne oldu? Bayağı çok aptalca bir sahne oldu işte. Bence en gereksiz sahnelerden birisiydi. Hatta eminim ben hatırlatana kadar birçoğunuzun aklına bu sahne gelmedi bile. O kadar saçma ki silinmiş aklınızdan. Bu soru bence çok güzel. Sence Houki, Mitsuki, Sarada gibi karakterler serinin ilerleyen vakitlerinde öne çıkacak mı, yoksa anime Kawaki ve Boruto üzerinden mi ilerleyecek? Naruto evreninde neredeyse bütün yan karakterlerin gelişimine yeteri kadar ve bence güzel bir vakit ayrıldı. Hinata'nın utangaçlığını atması, Neji'nin Hinata'ya olan kinini bitirmesi ve iyi bir ninja olması, Gaara'nın aynı şekilde hayatındaki boşluğu doldurup iyi biri ve Kazekage olması, Gai'nin bir eziklikten başlayan ve yazar torpili, Sixpets karakteri veya başrol olmadan olunabilecek en güçlü ninja'ya evrilmesi ve bunlar gibi yüzlerce örneği verebileceğim bir sürü karakter gelişimine gerçekten vakit ayırdılar. Ama Boruto'da bunları pek göremiyoruz. Senaryo daha çok Kawaki ve Boruto etrafında ilerleyecek gibi görünüyor. Mesela Boro'ya karşı mangada Sarada bir anda 3 virgüllü Sharingan'a sahip olmuş ve Chidori kullanıyor. Ne ara öğrendiğini hiç göstermediler. Ki bu ana karakterlerden bir tanesi. Houki'ye veya diğerlerine hiç vakit ayırmazlar gibi. Tabi manga genelinde konuşuyorum. Animesi daha çok para kazanmak için yapılan doldurma bölümlerden oluşuyor. O yüzden çoğu bile görebiliyorsunuz. Ama genel olarak Kawaki ve Boruto etrafında dönecek. Bu soru Alperen ile Anime Club'dan gelmiş. Seni Naruto videoları üretmeye iten ne oldu ve bu kadar video üretme motivasyonun nereden geliyor? Sevdiğim birisi ve öncelikle kendisine selam yollayalım buradan. Hangi dilde bakarsanız bakın, Rusça, İngilizce, İspanyolca vesaire bir sürü dilde sayısız Naruto videosu var. Ve hepsinde bu videoları izleyen bir topluluk var. Daha önce Türkiye'de Türkçe bölüm kesitleri yayınlayan bir kanal vardı ama telif yedi ve kapatıldı sanırım. O zaman gördüm ki Türkiye'de de aslında Naruto izleyen çok kişi var. Ama hiç bu tarz içerik üreten yok. Daha sonra da Alperen abiyi gördüm ve dedim ki neden olmasın? Bu kitleye burası çok önemli, yeni bir şeyler katabileceğimi düşündüm ve bu şekilde içerik üretmeye karar verdim. Her videomda da bu motivasyonda devam ediyorum. Bu yüzden aynı konular üzerine birden fazla video çekmek veya aşırı iyi olmadığı sürece altı boş teori videoları çekmek de istemiyorum. Bu da çok güzel bir soru. Scale videoları gelecek mi? Öncelikle scale mevzusunu açıklayayım. Bu yurt dışında çok popüler bir konu. Mantığı da karşılaştırma. Karakterlerin icraatlerine bakarak aslında hiç karşılaşmamış karakterlerin veya aynı karakterin versiyonlarının hangi konuda hangisinin daha iyi olduğunu anlamamızı sağlıyor. Örneğin 6 yol bilgisi Naruto burada Databook'ta ışık hızında olduğu belirtilen bir teknikten kaçabildiği için tepki ve hareket hızı ışık hızından büyüktür demek doğru. Ve 6 yol Sasuke 6 yol bilgisi Naruto ile mücadele edebiliyorsa demek ki o da ışık hızından daha hızlı. Mesela benim kanal için en detaylı scale videosu şimdilik Momoshiki vs Kaguya videom ve gerçekten yurt dışındakilerden bile daha iyi bir scaling yaptığımı düşünüyorum. Başta biraz açıklandı videolarıyla temel atmak ve bir yandan da bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Açıklayacak şeyler her ne kadar çok olsa da genelde bittiği için bu scale videolarına yavaştan girmeyi planlıyorum. İlerleyen zamanda Minato vs Hashirama, yetişkin Sasuke vs 6 yol Madara, belki de Sakura vs Madara videoları gelecektir. Bu soru da çok soruluyor. Neden video gelmiyor? Video atmaya elimden geldiğince özen gösteriyorum ve bazen YouTube dışındaki hayatımda meşgul olmamı gerektiren çok fazla şey oluyor. Ayrıca sık sık video atmak bir yandan içeriklerin kalitesini düşüreceği için video sıklığı ve kalitesi konusundaki dengeyi çok bozmamaya çalışıyorum. Henüz yeni arkamda bir ekip oluşturmaya başladım ve belki bu sayede yakın zamanda daha çok video çıkarmam mümkün olabilir. Bu soru da çok güzel. Mugen Tsukuyomi barış için doğru bir karar mı?
Madara felsefi olarak çok gerçekçi yazılmış bir karakter. Aynı şekilde Obito ve Nagato da öyle. Naruto evrenindeki baş kötülerden birisi ne zaman bir açıklama yapsa sanki bizim dünyamız için anlatılıyormuş gibi geliyor. Mesela Nagato'nun şuradaki nefret zinciri konuşması. Tüm bunları yapmasındaki haklı sebepleri ya da özellikle Madara'nın şuradaki konuşması dinlerken tüyleri diken bir demeç. Hem Naruto evreni hem de gerçek dünyada maalesef barış hiçbir zaman tamamen var olmadı. Naruto'nun Hokageliğinde bile barış sadece 5 büyük ulus arasında. Küçük köyler veya o köylerdeki ninjalar hala daha birbirlerine saldırmaya devam ediyor ve büyük ulusların gölgesinde eziliyorlar. Naruto'nun Hokage olunca barış getireceğim dediği Amagokuri'de bile hala daha barış yok. Bu açılardan bakınca biraz kötü, bencilce ve zorlama olsa da en kesin ve şiddetsiz yol Mugen Tsukuyomi. Ama kesinlikle etik bir yöntem değil. Ve sıradaki birkaç soruda YouTube topluluk kısmından seçtiklerim olacak. Mangekyo Sharingan'a sahip iki kardeş gözlerini takas etse ikisi de EMS sahibi olabilir mi? Bu soru da çok soruluyordu ve kesin bir cevabı yok. Yani olabilir de olmayabilir de. EMS açmanın tek yolu birinci derece yakınlarından birisinin gözlerini almak. Ama her transferde olumlu sonuçlanmıyor maalesef. Daha çok bir kumar gibi ve ihtimaller doğrultusunda gerçekleşiyor. Zaten bu yüzden sadece Sasuke ve Madara bu güce ulaşabildi. Artık şansınıza ne çıkarsa. Olursa olur, olmazsa geçmiş olsun. Bu soruyu biraz güncel manga hakkındaki düşüncelerimi dile getirmek için aldım açıkçası. Kısaca Boruto manga hakkındaki fikirlerimi belirteyim. Bu noktaya kadar gerçekten çok iyi ilerledi. Her yeni bölüm çıktığında Twitter'da dünya trendlerine oturuyor, Avrupa ve Asya pazarında kendi rekorlarını tazeliyordu. Halen iyi ama en sonki bölüm çok kötüydü be. Resmen senaryo zırhını koydular yine. Bizim kanalın takipçileri bilir, birkaç tane teori videosu çekmiştim neler olabileceğine dair ve o teorilerle yazarın yazdığı iki farklı senaryoyu aynı kişiye anonim olarak okutsan eminim o teoriler daha ilgi çekici olurdu. Bulunan noktadan çok farklı ve dehşet yerlere sapılabilirdi. Ama sırf Momoshiki olayını kapatmak için yazar torpili geçildi ve senaryo tekrar sıradanlığa döneceğini gösterdi. İleride eminim yine çok heyecanı yüksek ve farklı fikirler ortaya koyacaklardır. Ama burada yazar bile olmayan binlerce fan şu anki senaryodan daha heyecanlı bir sürü alternatif yazabiliyorsa, yani bu teorileri oluşturabiliyorsa yazarlar bir şeyleri yanlış yapıyor gibime geliyor. O yüzden biraz gözümden düşmeye başladı yine. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.